Satürn'le Neptün'ün Koç burcunda geçişi nelere sebep olabilir? 3. Dünya Savaşı sözlerini çok duyabilirsiniz. Tüm dünyada ve Türkiye'de büyük bir deprem fırtınası yaratabilir. İlişkiler adına çok büyük belirsizlikler vardır. Net olmayan hiçbir ilişki varlığını sürdüremeyecek. İnanın ki bu hafta yılların, hatta 100 yılların en büyük mesajları bu hafta var diyebilirim. İnsanlığın çağ atlaması adına bu kadar büyük bir değişim. Sen koşmaya başla, gerisi arkandan gelecek. İran'la ilgili de değişimi tetikleyecek. Orada da rejim değişecek. Gökyüzü günlüklerine hoş geldiniz. Bakalım bu sefer gökyüzünden bize ne gibi mesajlar var? Ve inanın ki bu hafta yılların, hatta 100 yılların en büyük mesajları bu hafta var diyebilirim. Hepsini tek tek açıklayacağım. Gökyüzünde neler oluyor? Bunları anlatacağım ve bunlara bağlı da öngörülerimi belirteceğim. Öncelikle 320 yıldan sonra Neptün ve Satürn Koç burcuna geçiyorlar ve 0 derecede kavuşuyorlar. Bu bakın çağ atlatan bir enerji, çağları değiştiren. Bir daha belki de ömrümüzde göremeyeceğimiz, çünkü bir sonraki kavuşum ise 2160'larda gerçekleşecek. İnsanlığın çağ atlaması adına bu kadar büyük bir değişim bu hafta artık start vermiş oluyor. Aslında geçen yıl Neptün ve Satürn Koç'a bir geçiş yapmışlardı. Tekrar bir geri döndüler. Biz kendimizi biraz toparlayalım, eksiğimizi, gediğimizi giderelim diye bize son fırsatları da verdiler. Artık ise zaman doldu, harekete geçme vakti diyorlar. Neden? Koç çünkü neyi anlatır? Başlangıçları anlatır, hareketi anlatır, cesareti anlatır. Aynı zamanda zodyağında ilk burcudur. Aynı zamanda 0 derecenin nasıl bir özelliği vardır? Koç 0 derecenin. Biz drakonik astrolojide 0 derece Koç'a ruhun bu dünyaya giriş kapısı olarak da var sayarız. İşte bütün bu söylediklerimden sizler bile bunun ne kadar önemli bir kavuşum olduğunu, ne kadar önemli bir gösterge olduğunu, hayatlarımız adına ne kadar büyük değişimler yapacağını, hatta dünya adına, insanlık adına ne kadar büyük değişimler yaratacağını fark etmiş olduğunuzu düşünüyorum. Evet, böyle bir kavuşumumuz var. Peki bu kavuşum ve bu başlangıç enerjisi nelere sebep olabilir? Birazdan anlatacağım. Çünkü bunun yanında aynı zamanda 17 Şubat'ta da bir güneş tutulmamız var ki bu güneş tutulmamız Kova burcunun son derecelerinde olup Boğa burcunun son derecelerindeki Uranüs ile kare yapıyor. Ne anlama geliyor? Son dereceler artık bitirmeyle, tamamlanmayla alakalıdır. Ardından da yenilikler gelir. Uranüs de zaten 7 yıldır Boğa burcunda tüm düzenleri değiştirdi. 7 yılı bir şöyle bir gözden geçirin. Şöyle de bir espri var. Zombiler gelse yok artık demeyeceğiz modundayız. Gerçekten de Uranüs bu şekilde bütün dünyayı, bütün sistemleri, düzenleri değiştirdi. O da Boğa burcunun son derecesinde. O zaman bu güneş tutulması da artık ne diyor? Son kapanışlar, son bitimler diyor. Ardından ne gelecek? Yenilik gelecek. Bakın burada da bir yenilik enerjisi var. Zaten güneş tutulması aynı zamanda nedir? Yeni ay enerjisidir de. Buradan da böyle bir büyük bir enerji. O zaman 2026 yılı için şunu diyebiliriz. 2026 yılı öyle bir yıl ki dünyadaki tüm insanların, tüm sistemlerin artık kaderinin baştan yazılacağı bir yıl. İşte böyle bir enerjiyi de bu Satürn ve Neptün Koç geçişiyle güneş tutulması tetikleyecek. Dolayısıyla dünya adına, liderler adına, özellikle neden liderler diyorum? Çünkü güneş eril enerjiyi de anlatır. Liderleri anlatır. Zaten güneş tutulmaları astrolojide hep liderlerle bağdaştırılır. Ve güneş tutulmalarının enerjisi öyle bir günlük, 2 günlük değil, aylara, yıllara yayılır. Biraz önce bahsettiğim bu 320 yıldan sonra olan Neptün ve Satürn'ün Koç burcunda kavuşumu da zaten bir daha tekrar ne zaman olacak? 2160 yıllarında olacak. Yani bu kavuşum da böyle 1 günlük, 2 günlük değil. Bundan sonra tüm sistemimizi, hayatımızı, kaderimizi değiştirecek bir gösterge.
gösterge, bu kadar önemli enerjiler söz konusu. Şimdi bütün bunların yanında aynı zamanda hep 2026 için ne diyorduk? Numerolojisi 1. 2026'da artık yenilikler yapmamız gerekiyor dedik. Ve hala bazılarımız ne yapamadı? Yapamadı. Çünkü Satürn 2,5 yıldır Balık burcundan geçiyordu. Yorgun düştük, bitkin düştük, tükendik. Halimiz kalmadı, isteğimiz kalmadı. Böyle dolayısıyla hala belki bir kısmımız bu enerjide olabilir. Ama hiç endişelenmeyin. Gökyüzünden o kadar yoğun bir cesaret, güç, hareket enerjisi geliyor ki ve zaten bu Uranüs karesiyle harekete geçmek istemeyen bile mecbur kalacak, harekete geçecek. Yani bu güneş tutulmasıyla Uranüs kapıyı çalacak. Burada tabii şöyle bir şey de hatırlatmak istiyorum. Bu kadar büyük enerjiler illaki hocam bu haftadan itibaren mi devreye girecek diyebilirsiniz. Hayır tabii ki. Aslında bir iki aydır bunların yani bu kavuşumun ve güneş tutulmasının enerjileri başladı. Yansımalarını hayatlarımızda ve dünyada aslında görüyoruz. Ama yoğun bir şekilde artık bu haftadan itibaren göreceğiz. Bunun yanında peki başka ne var gökyüzünde? Aynı zamanda bu güneş tutulması dediğim gibi son derecelerde olduğu için yine ilahi sistem, evren, yaradan, düzen bize bitirmen gerekenleri bitir, kopması gerekenleri kopar, arkanda bırakman gerekenleri bırak diyecek hem bireysel hayatlarımız adına hem de dünyadaki düzenler adına. Tabii ki dünyadaki düzenlerin bir gecede ya da bir günde yıkılmasını, değişmesini beklemiyoruz normalde. Bunlar bir sürece yayılacak. Yani 2028'e kadar yayılacak. Öyle ki 2028'e kadar şu an dünyada yönetici figüründe olan, otorite konumunda olan birçok lider artık neredeyse gündemde olmayacaklar. Yerlerine Koç enerjisiyle birlikte ne yapacak? Yeni liderler gelecek. Yeni düzenler gelecek. Şimdi bu güneş tutulması ve Koç, Neptün, Satürn Koç enerjisine geri dönüş yapacağız birazdan. Ama şundan da bahsetmek istiyorum. Aynı zamanda bu 17 Şubat'taki güneş tutulması Çin takvimine göre de, Çin astrolojisine göre de 2026'nın yeni yılı ve ateş at yılı. Tabii burada şöyle bir bilgiyi de paylaşmak istiyorum. Biz şu an gündemde ve dünyada Çin takvimi çok kullanıldığı için Çin takvimi olarak belirtsek de anlatsak da Çin takviminin tarihine baktığımız zaman, arka planına baktığımız zaman eski Türk mitolojisine ve kadim Türk bilgilerine ve 12 hayvanlı Türk takvimine dayandığını da söylemek istiyorum. Evet, şimdi işte bu Çin takvimine göre de ateş atı yılı artık harekete geç. Hatta harekete geçmekten de ziyade koş demektir. Özetle o zaman bu hafta tüm enerjiler bize ne diyor? 2026'da zaten mecburen kaderin değişecek. Sen işte bu kaderi kendi lehine değiştirmek istiyorsan artık durma, yürüme, hatta koş. Hızlanarak koş. Öyle ki ateş atı yılı demek sen koşmaya başla, gerisi arkandan gelecek demektir. Böyle güçlü, yoğun bir enerji var. O yüzden hep söylediğim şeyi bu yayında da tekrar hatırlatıyorum. Çünkü Haziran ayından sonra da Jüpiter de Aslan'a geçecek, yine bir ateş elementi var. Uranüs ikizlere geçecek, bir hava elementi var. Plüton zaten Kova'da, hava elementi var. Dolayısıyla 2026'da yoğun bir ateş ve hava elementi olacağı için bu yıl yaptığımız hamleler, olaylar koşarsak eğer adeta 1'e 100 büyümemizi sağlayacak arkadaşlar. Evet bakın yanlış duymadınız. 1'e 2 demiyorum, 1'e 10 demiyorum, 1'e 100 diyorum. Bu yıl ne ekerseniz bundan sonraki önümüzdeki özellikle 13 yıl, 14 yıl boyunca bunun ekmeğini yiyeceksiniz. O yüzden bu yıl çok önemli. Bu enerjileri kullanmanız çok önemli. Bu haftada alacağınız kararlar çok kritik ve bu haftada alacağınız kararlar belki krizli gelebilir. Çünkü Uranüs bu şekilde de çalışır. Şok ederek olur ama kesinlikle korkmayın. Tüm şok edici gelişmeler, tüm krizleri fırsata çevirme enerjisi de var. Yeter ki koşun. Bu arada aynı zamanda at
sembolizması ruh taşıyıcısıdır da. Peki yolumuzu nasıl bulacağız derseniz, evet, ateş enerjisi çok yüksek, hava enerjisi çok yüksek ama aynı zamanda bu güneş tutulması Venüs Kuzey Ay düğümü Balık burcundayken oluyor. Balık burcu ilahi sistemden gelen yardımla, destekle, sezgilerle ilgilidir. O zaman demek ki bir yönüyle de sezgilerimize, iç sesimize, at sembolizmasında da ruhsal misyon söz konusu olduğu için güveneceğiz. Zaten iç sesimiz, ruhumuz bize ne yapacak? Koşmamız gereken yönü gösterecek. Biz yeter ki başlayalım, koşalım. Peki bütün bunlar dünyada ve Türkiye adına nelere sebebiyet verebilir? Bakın, bu öngörüler bir haftalık öngörüler değil. 2026'nın tümüne, hatta dediğim gibi 2030'lara kadar yayılacak bir enerjiden bahsediyorum. Liderlerle ilgili büyük değişimler getirebilir. Aynı zamanda 2026'nın savaş seslerinin, savaş atmosferinin, savaş tamtamlarının en çok duyduğumuz, en çok gündemde olduğu 2 ay, Şubat ayı ve Mart ayı. Sürekli gündemimizde savaş olabilir. Savaşla korkutmaya çalışabilirler bizi. Ama burada size bir hem astrolojik hem ezoterik hem de kozmik bir öngörümü paylaşmak istiyorum. Bütün göstergelere baktığımızda artık ilahi sistemden bir müdahale var. Dolayısıyla bir takım güçler, şu an dünyada güçlü olan odaklar, sistemler, düzenler zaten bu Satürn-Neptün Koç geçişiyle birlikte ve aynı zamanda güneş tutulmasıyla birlikte değişmek zorunda kalacak, yıkılmak zorunda kalacak. Bakın, bu süreç 2032'ye kadar sürecek. Zaten şu an yoğun bir şekilde dünyadaki işte ifşalar, skandallar da bundan kaynaklı mevcut düzenlerin yıkılması için. Dolayısıyla ben kesinlikle bunu daha önce başka yayınlarımda da söyledim, sayfamda da söyledim. Şimdi burada sizler için de söylüyorum. 3. Dünya Savaşı sözlerini çok duyabilirsiniz ama 3. Dünya Savaşı'nın çıkacağını öngörmüyorum. Böyle bir şey öngörmüyorum. Evet, savaş sesleri olacak, savaş tamtamları olacak ama hep böyle büyüdü gibi gözüküp küçük çaplı olarak, ki yine de aslında geçmiş istatistiklere baktığımız zaman, geçmiş yıllara baktığımız zaman aslında Satürn Koç geçişlerinde hep savaşlar daha fazla artmış, protestolar daha fazla artmış, yeni liderler ortaya çıkmış. Dediğim gibi hiç olmayacak demiyorum ama medyada bizi korkuttukları kadar büyük, şok edici, çok büyük yıkım getirici savaşlar öngörmüyorum. Bütün bu gelişmeler ve biliyorsunuz, hatta yıllar önce 2018 yılında söylemiştim, depremlerle ilgili, yer hareketleriyle ilgili en önemli gösterge, en belirleyici gezegen kimdir? Uranüs'tür. Aynı zamanda da ayın hareketleridir. Şimdi 17 Şubat'taki bu güneş tutulması tüm dünyada ve Türkiye'de büyük bir deprem fırtınası yaratabilir. Dünyada büyük yıkıcı depremler olabilir ama geçen yayınımızda da tekrarlamıştık. Burada da tekrarlıyorum. Türkiye adına bu olacak depremlerin orta şiddette kalacağını öngörüyorum. Büyük yıkımlar Allah'ın izniyle olmayacak diye astrolojik olarak gökyüzüne baktığımda düşünüyorum ve yorumluyorum. Bu şekilde de niyet ediyorum. Peki ama bu Satürn'le Neptün'ün Koç burcunda geçişi nelere sebep olabilir? Şöyle ki, şimdi buraya geçtim ama bir önceki bu depremle ilgili bir bilgiyi tazelemek istiyorum. Özellikle dediğim gibi bu Şubat-Mart aylarında Yunanistan ya da İtalya üstünden bir takım depremler gelişebilir. Bu tip durumlar duyabiliriz ya da dünyanın başka yerlerinden büyük yıkıcı depremlerde ne yazık ki duyabiliriz. Şimdi yine bu güneş tutulması İran'la ilgili de değişimi tetikleyecek. Orada da rejim değişecek ve bu değişikliği evet, Trump'ın bir takım hareketleri olabilir ama ondan ziyade halkın kendisinin gösterdiği güç sonucunda gerçekleşecek diyebiliriz. Şimdi bu Satürn'le Neptün'ün tabii ki çok olumlu tarafları olduğu gibi bir takım olumsuz tarafları da illaki olacak. Olumlu taraflarına gelince Satürn nedir? Sorumluluk almak, netlikle alakalıdır. Neptün ise hayallerle alakalıdır. O zaman ikisi bir araya gelince biz ne yapacağız? Hayallerimizi gerçekleştirmek için harekete geçeceğiz ve sorumluluk alacağız ve bunu yapanlar da kazanacak. Özellikle bu kavuşumdan dolayı ve
ve Jüpiter Aslan geçişinden dolayı da 2026 yılında eril enerji ile ilgili büyük değişimler olacak. Artık eril enerjinin daha yapıcı, daha sorumluluk alması gerekecek. Bu sorumluluğu alan eril enerji dişil enerjiyle ne yapacak? Dengeye gelecek. Ne demek istiyorum? Özellikle 2,5 yıldır Satürn balıktan geçerken ilişkiler adına çok büyük belirsizlikler vardı. Çok büyük yanılsamalar vardı. İşte birazcık sosyal medyada da duyuyoruz. Günübirlik ilişkiler, ilişkilerde bir türlü netleşememe, sınır koyamama gibi durumlar vardı. Fakat bu 17 Şubat'tan itibaren net olmayan hiçbir ilişki varlığını sürdüremeyecek. Net olmayan, belirsiz olan ilişkiler bitecek. Artık herkes hem net olmak zorunda kalacak hem de herkes netlik isteyecek diyebiliriz. Bir yönüyle de ilişkiler adına aslında güzel, daha sistemli, düzenli bir döneme girmiş olacağız. Ama tabii ki bu bahsettiğimiz güzel, yapıcı, kararlı ilişkilerin olması için öncelikle ne olacak? Bu kararsız, belirsiz, birbirini tüketen ilişkileri sistem bitirecek. O yüzden siz istemeseniz de bitirecek. Ama burada size şöyle güzel bir mesaj ve müjde verebilirim. Bu güneş tutulmasında biraz önce ne demiştim? Venüs'le Kuzey Ay düğümü Balık burcunda kavuşuyor. Bu aynı zamanda neyi anlatır? Kadersel eşleri, kadersel tanışmaları, kadersel fırsatları, ruh eşlerini de anlatır. İlahi sistemden gelen ödülleri anlatır, merhameti anlatır, şefkati anlatır, kadersel yolu anlatır. Yani evet, ilişkilerimiz adına bu sevgililik de olabilir, evlilik de olabilir, arkadaşlık da olabilir, ortaklık da olabilir. Bir takım bitişler, sonlanmalar yaşayabiliriz ama ardından çok hızlı bir şekilde kadersel olarak hayatlarımıza yeni insanlar girecek ve kader yollarımız zaten bu şekilde de değişecek. Şimdi birazcık belki canınızı sıkacak, sizi üzecek öngörülerden bahsedebilirim. Bu kavuşum olumsuz yönüyle ise su baskınlarını, kıyı şeridindeki bölgelerde tsunamiler ya da su kaynaklı yağmurlar, iklim neticesinde sulardan kaynaklı sorunları büyütebilir, zararları büyütebilir. O zaman ne yapıyoruz? Meteorolojiyi her zaman çok iyi, çok sıkı takip ediyoruz. İklimle ilgili her şeyi çok ciddiye almamız lazım. Meteoroloji böyle bir uyarı yaptığında özellikle kıyı bölgelerinde yaşayan arkadaşların tedbirli olması gerekiyor. Şimdi bir diğer yönüyle bir de neye sebep olabilir? Bu kadar yoğun bir ateş enerjisi. Üzülerek söylüyorum, bu yaz tüm dünyada ama özellikle de yine kartografik olarak baktığımızda bundan Türkiye, Yunanistan, İtalya, yine Güney Amerika, bu bölgeler çok yoğun bir şekilde etkileniyorlar. Çok yoğun orman yangınları olabilir. Bu orman yangınları bir takım güçler tarafından, iklim krizi oluşturulmaya çalışılan bir takım güçler tarafından tabii büyütülmeye de çalışılabilir. Çünkü onlar da astrolojiyi, aslında onlar da gökyüzündeki enerjileri kullanarak sistemleri, dünyayı, insanları yönetiyorlar. İstedikleri durumu büyütüyorlar, istedikleri durumu küçültebiliyorlar, halkları ayaklandırabiliyorlar. Bu tip enerjiler de söz konusu. O yüzden zaten her yıl ciğerlerimiz yanıyor ve biz çok üzülüyoruz ama bu yıl hepsinden daha fazla olabilir. Üzülerek söylüyorum. Yazın orman yangınlarıyla ilgili tedbirli olmamız gerekiyor. Astrolojinin böyle bir uyarısı var bu yaz ile ilgili. Bir de bu kavuşum aynı zamanda yine bu güneş tutulmasının etkisi ne yapacak? Biliyorsunuz artık yapay zeka hayatımızın her yerinde. Yıllar önce işte yapay zekaya engel olalım, bu kadar da kullanmayalım diyordu birileri ve ben öngörülerinde demiştim ki biz buna engel olamayız. Yani bu bir şekilde hayatımızın her alanını kaplayacak. Bunun iyi tarafları olduğu gibi illaki tehlikeleri de olacak. İşte 2026 yapay zeka ya da teknolojilerin, uzayla ilgili konularının, bilişim sistemlerinin, havacılık, uçak, bunlarla ilgili gündemlerin çok hızlı, yine 1'e 100 şekilde hızlı geliştiği bir dönem olacak. Ama ben bu yaz aylarıyla ilgili yapay zeka
zeka ile ilgili bir konuda sizleri uyarmak istiyorum. Biliyorsunuz neredeyse artık bütün sistemler, kurumlar yapay zekaya entegre olmuş durumda. İşte hani bu sosyal medyada çok dolaşıyor ya, illaki nakit bulundurun, işte bankada paranızı bulundurmayın gibi. Yaz aylarında yapay zekanın şöyle bir şeyini duyabiliriz. Bir anda, bir gecede bankalardaki verilerin silindiği ya da kripto ile ilgili verilerin silindiği ya da borsalardaki verilerin silindiği. Özellikle bu 17 Şubat güneş tutulması çünkü bunları da tetikleyecek. Yine bu Şubat ayında da borsa, kripto para, bankadaki verilerle ilgili çok dikkatli olmamız gereken bir dönem. Yine yaz aylarında da böyle bir risklerimiz, sıkıntılarımız olabilir. O zaman her ne kadar teknolojiyle artık iç içe yaşıyor olsak da bazen ne yapmamız lazım? Eski usul yöntemler hayat kurtarır. Eskiden biliyorsunuz hesap cüzdanları vardı. Her türlü kurumla ilgili verileriniz, bilgileriniz, anlaşmalarınız, eski sistem kağıt üstünde de mutlaka bir belgeniz olsun bu yıl. Çünkü yapay zekanın bu şekilde verileri silme durumu, bundan kaynaklı kaoslar, krizler yaşanabilir. Şimdiden de bu konuyla ilgili sizlere buradan uyarmış olayım. Şimdi ülkemiz adına gelince de yine bu Şubat ve Mart ayı kritik, zorlayıcı, çok etkileyici bir dönem. Çünkü aynı zamanda Lilith de arkadaşlar Yay burcundan geçiyor. Tabii bu 2026 Eylül ayına kadar olacak. Fakat bu Şubat'la Mart ayları içerisinde Lilith Antares dediğimiz sabit yıldızla kavuşacak. Antares kraliyet yıldızıdır. Güçle, askeriyeyle, orduyla, patlamalarla, savaşlarla, mücadeleyle bunlarla bağlantılıdır. Ezoterik olarak da Azrail meleğiyle bağlantılı bir yıldızdır. Şimdi kraliyet yıldızları aynı zamanda büyük güçler verdiği gibi doğru kullanılmazsa eğer büyük çöküşler, düşüşler de verebilir. Yani bir anda sizi kral kraliçe yapar, bir anda ise tamamen o tacı kafanızdan alıp atabilir. İşte bu Lilith Şubat-Mart aylarında Antares'le kavuşacağı için çok dikkatli olmamız lazım. Neye dikkat edeceğiz? Antares bizden ne ister? Gücünü kötüye kullanma der. Kendinden zayıf olanı ezme der. Güçsüze sahip çık der. Gereksiz yere gücüne güvenerek hırsla, kibirle, nefretle, kinle savaşmaya kalkışma der. Bu bir ülke de olabilir, insanlar da olabilir. Böyle bir duruma kalkışan herkes Antares tarafından cezalandırılır ve yıkıma uğrar. Lilith'in iki taraflı bir enerjisi vardır. Biraz bizim karanlık duygularımızı besleyebilir, arzularımızı, isteklerimizi besleyebilir. Olumlu manada ise şimdiye kadar yapmaya cesaret edemediğimiz şeyleri başarmamızı sağlar. O zaman biz bu gücü eğer olumlu kullanmak istiyorsak ne yapacağız? Kibire, egoya kapılmadan hakkaniyetli bir şekilde şimdiye kadar yapamadığımız hayatımızla ilgili, bu bir evlilik olabilir, boşanma olabilir, iş değişimi olabilir, iş kurma olabilir. Her türlü hayati kararı saf ve samimi duygularla alırsak kazanan olacağız ve kral kraliçe olacağız. Ama karanlık duygularla, karanlık enerjilerle birilerinin üstüne basarak bir yerlere gelmeye çalışanların kaybedeceği bir dönem olacak Şubat ve Mart ayında. Bununla ilgili de uyarıyorum. Bir de şöyle bir durum var. Bizim ülke haritamızı, yani Türkiye haritamızı çok etkileyen bir yıldız. Ne zaman Antares devrede olsa arkadaşlar, Türkiye'de çok önemli olaylar olmuş. Askeri olaylar olmuş, sınırlarda hareketler olmuş, siyasilerle ilgili büyük olaylar olmuş. Türkiye'de bir şekilde sistem değişiklikleri olmuş. Yine dünyada da sistem değişiklikleri olmuş. Ama ne dedik? Burada Lilith var dedik. Karanlık eller de söz konusu. O yüzden her duyduğumuza inanmıyoruz. Sükunetli oluyoruz. Duyduğumuz haberlerin birazcık arkasını araştırıyoruz. Bu şekilde birlik beraberliğimizi korumaya çalışıyoruz. Çünkü Türk halkı olarak da Şubat-Mart ayında kritik zamanlardan, eşiklerden de geçebiliriz. Bu enerjileri kullanmak isteyen bir takım gizli güçler, gizli eller halkı karıştırmaya çalışabilir. Özellikle Doğu, Güneydoğu illerinde, sınır bölgelerinde. Yine aynı şekilde büyük şehirlerde de üzülerek söylüyorum ki terör olaylarıyla ilgili durumlar, gündemler oluşabilir. O yüzden Türk halkı olarak da Şubat ve Mart ayında kritik bir eşikten geçeceğiz. Çok dikkatli olmamız, birlik beraberliğimizi korumamız gereken bir dönem diyebilirim. Çok fazla şey anlattım.
İsterseniz siz şimdilik bu bilgileri bir sindire durun. Haftaya bir yandan da sabırsızlıkla gökyüzü günlüklerini bekleyin. Ben orada sizler için yeni bilgilerle, yeni öngörülerle hayatınıza pusula olmaya çalışırım. Çünkü gökyüzü de zaten bize pusula olmaya çalışıyor. Astrolojiyi biz de bu şekilde kullanmaya çalışıyoruz. Yani gökyüzünün verdiği mesajlar bizim hayatımıza nasıl pusula olabilir? Tabii ki desteklerinizi, yorumlarınızı bekliyorum. Like atarak, beğeni yaparak, paylaşarak yapabilirsiniz. Bu bahsettiğim tüm kırılmaların, tüm kader değişimlerinin hayatınızda mucizevi değişimler getirmesini, tüm kapılarınızı açmasını diliyorum. Sevgiler, saygılar.